Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda prezerve meme büyütme yöntemiyle alakalı merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Prezerve nedir? Prezerve Fransızca'da korumak anlamına gelir. Peki biz meme büyütmede neyi koruyoruz? Prezerve tekniğinde biz temel olarak göğüs kasını, meme dokusunu, memenin damarlarını ve sinirlerini koruyoruz. Bununla beraber memeyi göğüs kafesine bağlayan ana taşıyıcı ligaman yapısını yani bağları koruyoruz. Bunlar da aslında bu yöntemin meme büyütmede zaman içerisinde standart hale gelmesini sağlayacak eşsiz yönleri. Prezervede temel amacımız daha az invaziv yani daha az girişimsel bir işlem yaparak memeyi büyütmek. Şimdi bu daha az girişim kısmı sadece deri kesisinde yok. Evet, deriyi daha küçük kesiyoruz. Klasik bir meme büyütmede bu 4,5-5 santimken prezervede 2-2,5 santim. Bunu sağlayan temel şeylerden bir tanesi kullandığımız implant. Ergonomix 2 implantlar 2,5 santimlik bir kesiden rahatlıkla memeye parçalanmadan yerleştirilebiliyorlar. İkincisi de memeyi etrafını saran, memenin göğüs kafesinde sabit bir konumda yer almasını sağlayan, memenin düşmesini engelleyen ligaman yapıları maksimum düzeyde koruyoruz. Şimdi biz kesiyi ne kadar küçük tutarsak ligamanı zedelediğimiz alanı da o kadar küçük tutabiliyoruz. Bununla beraber bu ligaman 3 boyutlu bir ligaman. Yani sadece memenin altında ve etrafında yer almıyor. Evet, memeyi çevreliyor, göğüs kafesine sabitliyor ama bununla beraber meme dokusunu derinin altından üzerinden 3 boyutlu olarak bir kafes sistemiyle sarıyor. Şimdi biz bu ligamanı ne kadar az harap edersek implantı içerisine yerleştirdiğimizde implant aynı meme dokusunun davrandığı gibi davranıyor. Yani implant aşağı inmiyor, yukarı gitmiyor, sağa sola kaymıyor. Hasta yattığında, zıpladığında, koştuğunda, hareket ettiğinde, günlük aktivitelerini yaptığında meme implantı meme dokusunun içerisinde hapsolduğu için aynı meme gibi davranıyor. Prezervede bunu iki şeyle sağlıyoruz. En önemlisi ligaman koruyucu cerrahi. Ligamanları koruduğunuzda meme implantı içerisinde bir kafeste yer alır gibi hapsolduğu için direkt memeye dokunduğunuzda implantı hissedemiyorsunuz, meme dokusunu hissediyorsunuz. İkincisi de kullandığımız implantın özelliği Ergonomix 2 implantı şu an meme dokusuna en yakın kıvamda ve yumuşaklıkta olan implant. Yani siz implanta dokunsanız bile aslında meme dokusuna dokunmuş gibi hissediyorsunuz. Prezerve ameliyatında günlük yaşama dönüş yaptığımız ameliyatta izlediğimiz basamaklara bağlı. Şöyle ki alt poli yani memenin alt oluğu simetrik olan bir hastada prezerve ameliyatında sabitleyici bir dikiş koyma ihtiyacımız daha az olduğu için hastada daha az ağrı oluşuyor. Daha az ağrı demek de hastanın günlük hayatına çok hızlı dönmesi demek. Yani simetrik bir memede prezerve ameliyatı uygulandığında eğer anatomik iz düşümünü memenin yani anatomik sınırlarını değiştirmeyeceksek yani meme alt oluğunu yukarı veya aşağı almayacaksak, taşımayacaksak, bunun için bir derin dikiş koymayacaksak hasta aynı gün veya ertesi gün çok rahatlıkla günlük hayatına döner. Asimetrik bir meme mevcutsa, memenin yerleşimi farklıysa bu durumda alt olukları da yerini değiştirmemiz gerekebilir. Bu durumda biraz daha ağırlı bir süreç yaşayabilir hasta. Belki birkaç gün içerisinde yine hızlıca dönmüş olur ama her iki ihtimalde de klasik bir meme implantına göre daha az derin dikiş kullandığımız için, daha az kesi olduğu için, daha az invaziv olduğu için çok daha hızlı bir normal hayata dönüş bekleriz. Prezerve ameliyatı aslında meme büyütme isteyen hastaların %80 ila 90'ını kapsayabilen bir ameliyat. Yeterli meme dokusu olan, meme örtüsü olan, bununla beraber asimetrisi olan, meme deformitesi veya göğüs deformitesi olan hastalarda bize sunduğu implant çeşitliliği itibariyle klasik bir meme ameliyatı yapacak gibi prezerve ameliyatını planlama şansımız var. Başka şeylerle de kombin edebiliyoruz. Yani mesela dekolte kısmı yetersiz dolacaksa hastanın çok zayıfsa yağ enjeksiyonuyla kombin edip bir hibrit büyütme de yapabiliyoruz beraberinde. Buna da olanak sağlıyor. Bunun yanında hastanın eğer meme dokusu çok azsa yani çok zayıf bir hastaysa kaburgalarını görüyorsak baktığımızda derisi çok inceyse bu durumda belki prezerve ameliyatını ikinci planda düşünebiliriz. Sadece bu durumlar için kas altı plan kullanılabilir. Daha fazla dokuyla örtmek için. Bunun dışında bence
her hastaya prezerve ameliyatı rahatlıkla uygulanabilir. MIA ile prezerve kıyaslarken şöyle bir algoritma oluşturabiliriz. MIA en az invaziv, yani en az memeyi travması ederek meme büyütmemizi sağlayan teknikken prezerve MIA'dan biraz fazla travma yarattığımız ama yine az invazif meme büyütme teknikleri arasında saydığımız bir yöntem. Temel farkları neler? MIA'da meme üzerinde, meme altında bir kesi yok. Kesi koltuk altında, meme dokusuna daha uzak bir yerden yaklaşımla bir meme büyütme yapıyoruz. Prezervede ise kesimiz meme altında. Bazen derin dikiş koymamız gerekebiliyor. Bir miktar ağrı yaratabiliyoruz bu yüzden. Yani biraz daha invazif diyebilirim MIA'ya göre o anlamda. Diğer farkları neler? Kullanılan implantın şekli farklı. Aslında kullanılan implantın kıvamı ve kabuk hemen hemen aynı iken içerik olarak aynı konforu sağlarken implantların şekli farklı. Şöyle ki MIA'da kullandığımız implantın her iki tarafı dış bükey bir şekildeyken prezervde kullandığımız implant klasik bir yuvarlak implant gibi taban kısmı düz, üst tarafı dış bükeydir. Bunun getirdiği avantaj ve dezavantaj var. Bunun MIA'ya getirdiği avantaj şu: MIA aynı hacimdeki bir ergonomik implanttan %25-30 daha fazla diklik sağlar bu yüzden ama yuvarlak implant gibi davranır. Prezervede kullandığımız Ergonomix 2 ise biraz daha yuvarlakla anatomik, yani damla implant arasında konumlandırabiliriz bunu. Hastanın özellikle alt pol deformitesi varsa, yani bir tüberöz memesi varsa veya tüberöze benzer bir memesi varsa, bu durumda MIA'da kullandığımız Ergonomix 2 Diamond'a göre alt polü daha iyi dolduracağı için tercih sebebi olabilir. Bunların dışında ben bir hastada öncelikli olarak, eğer hasta uygunsa, MIA ile ameliyat yapmayı tercih ederim. Bence bana göre daha iyi bir hasta deneyimi sunuyor. Eğer MIA yapamıyorsam da kesinlikle prezerveyi tercih ederim. Ya bu ikisi hasta deneyimi ve benim cerrahi deneyimim açısından hastalara en iyi deneyimi sağlayabildiğim iki teknik. Bu videomuzda sizlere prezerve ile ilgili merak ettiğiniz sorularla alakalı bilgi verdik. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.